Merhaba, Elektronik Arşiv kanalına hoş geldiniz. Akıllı ev sisteminin Sezginoma platformu üzerinden kontrol edilmesi. Projede ESP8266 kullandım. ESP enerji verdim. Röleler kontak değiştirdiği için lamba sönü fan durdu. ESP8266'nın internete bağlanmasını bekledim. Wi-Fi ağına bağlandı. Uygulamada online'a geçti. Lambayı açtım. Fan açık bir şekilde geldi. Kapatayım. Fanı kapattım. Açık şekilde gelme sebebi uygulamanın bize sağladığı özellikten dolayı ben elektrik kesilme fanı her zaman açık olarak yapmıştım. Ama güvenli moda getirip her zaman kapalı yapabilirsiniz. Şu an güvenli moda aldım. Aç ve kapayı gördüğünüz gibi çok hızlı yapıyor sistem. Tepkisi çok güzel. Türkçe bir uygulama. Bunun dışında buradan oda oluşturabilirsiniz. Oda oluşturduktan sonra cihazlara isim verip o odadaki cihazları kontrol edebilirsiniz. Buradan zaman aralığına girip şu dakika sonra kapansın diye ayarlar yapabilirsiniz. Ya da saat girebilirsiniz. Şu saatte çalışsın, şu saatte kapansın gibisinden. Ya da şu kadar saat çalışsın, şu kadar saat kapansın gibisinden. Örnek 2 saat çalışsın, 1 saat kapansın gibisinden farklı senaryolar yapabilirsiniz. Sistem çok hızlı tepki veriyor. Nesnelerin interneti uygulaması varsa eğer yapacağınız akıllı bir ev sistemi ya da bir robot kontrol edecekseniz üniversite öğrencileri kesinlikle kullanabilir. Çünkü kullanımı çok kolay ve çok hızlı tepki veriyor. Türkçe olması çok kolay bizim için. Diğer uygulamalara baktığımda hem çok pahalı hem Türkçe değil. Bu şekilde birçok cihazı kontrol edebilirsiniz. Ben çok beğendim. Şimdi nasıl kullandığında, uygulamanın nasıl yüklendiğinde kodlara biraz değineceğim. Çalışması bu kadardı. Son bir defa açıp kapatayım. Gördüğünüz gibi çok hızlı açıp kapatıyor sistemi. Şimdi internet sayfası üzerinden kodlarına biraz değineceğim. Eğer daha önceden ESP8266 ile çalışmayan varsa orada benim bir videom vardı nasıl kurulacağı. Onun linkini de açıklama kısmına koyacağım. Orayı izleyip 2 dakikada ESP'yi kurarak 1 dakika civarında şu uygulamayı indirip üye olarak akıllı evinizi kontrol edebilirsiniz ya da üniversite öğrencisiniz internet üzerinden bir robotu kontrol edebilirsiniz. Sezgin Ömer'in internet sayfası. Açıklama kısmına linkini ekledim. Geldiğimizde APK indiriyoruz. APK indirdikten sonra telefonda sisteme üye oluyoruz. Kullanıcı adı, mail adresi ve şifreyle. Kullanıcı adını girerken özellikle Türkçe karakter ve arada boşluk bırakmadan girmeniz lazım. Uygulamada üye olduktan sonra sayfada kurulum kısmına gelip hazır kodlar var. Bunları kullanabiliriz. Şimdi kurulum kısmına bakalım. Kurulum kısmında Sezgin ama bize 2 kod paylaşmış. Birincisi ESP'nin ID numarasını almak için ID numarasını alıp bir yere not ediyoruz. Daha sonra uygulamada cihaz eklerken ID numaramız XYZ ise alt-1 XYZ alt-1 yazıp birinci cihazı kontrol ediyoruz. İkinci cihaz için XYZ alt-2 yazarsak ikinci cihazı açma kapama yapabiliriz. Sayfadaki ikinci kodda ise 4 cihazı kontrol edebileceğimiz kod var. Bunu kullanarak basit bir şekilde cihazlarınızı kontrol edebilirsiniz. Daha önceden hiç ESP kullanmadıysanız kurulum için açıklama kısmında video linki paylaştım. Buraya gelip ESP'nin kurulumunu nasıl yapacağınızı gösteriyor. Kurulumu yaptıktan sonra ESP seçerken bazılarında aktif olmuyor ya da kod yüklenmiyor. Burada ben 12 modelini seçmiştim. Siz generic modelini seçerek bu sorundan kurtulabilirsiniz.